Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Tüm katılacak takipçilerime 2 dakika gecikmeyle kusura bakmayın. Yine son dakika Melisa çayını döktüm. Canlı yayından sonra bayağı bir toparlanma işim olacak. Şu ayaklık yüzünden. Canımız sağ olsun. Demek ki hayırlısı böyleymiş diyoruz. Demek ki daha dakik olmak, daha önceden hazırlanmak lazımmış. Sevilaycığım, canlı yayın her yer Melisa çayı bu arada. Sevilaycığım istek gönderir misin? Ben mi şey yapayım, bakayım isteklere. Bir saniye. Şuradan. Evet, ben bu gece aslında nefes anlatmamın ana sebebi psikiyatridir. Geçmiş zamanlarda geçirdiğim Merhaba. tam seni anlatacaktım. Bekle, hemen anlatayım. Tamam. Ben aslında Sevilay'ın adını çok öncelerde duymuştum. Depresyon geçirdiğim dönemlerde işte çok iyi bir doktor hanım var diye. Yüzüne iltifat, utandırayım seni biraz. Biz o nesildeniz. Duymuştum ama nasip olmadı. Bir şekilde biz çok sonra tanışmak vesile oldu. İyi ki de olmuş. Olması gereken zaman bu zamanmış. İşte o yüzden sizler de tanıyın. Depresyonunuz, panik atağınızda doğru adreslere gitmesini, doğru kişilere soru sormasını öğrenin istedim. Yorumları kapatıp sözü Sevilaycığıma bırakacağım. Canım benim. Hoş geldin. Merhaba. Seninle olmak çok güzel. Canım Ee, benim. Sağ olasın. Seninle Çünkü olmak da öyle. geniş kitlelere ulaşmakta zorluk çekiyoruz gerçekten. Bize ulaşanlara bilgi verebiliyoruz. Bilgiye ulaşmak çok kolay fakat sağlıklı bilgiye ulaşmak da o kadar önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Onun için de alanında uzmanlaşan kişilerin anlatması çok güzel. Seni çok takdir ediyorum. Biz de başladık nefes Süper. egzersizlerine. Süper. Çünkü Covid'i ben de bayağı bir ağır geçirmiştim bir sene önce. Yani çok Hı hı. enfeksiyon geçirince biz ne kadar güçlü olursak o kadar iyi olur. Aynı şey ruh sağlığımız için de geçerli. Beden ve ruh sağlığı bir bütün aslında. Ayrı olarak ele alamayız bir kişiyi. Bütün olarak bakmamız gerekiyor. Aslında tıp da bu konuda birazcık bütüncül tıp yaklaşımı artık çok daha önemli olmaya başladı. Hı Ben hı. bilimsel Çok daha verilere çok büyük bir önem veren bir farkındalık. doktorum. Yani klasik tıbbın temel olması gerektiğini düşünüyorum. Hı Bunun hı. yanı sıra da bütün gelişmelerle birlikte birleştirmemiz gerekiyor. Yoksa ikisi bir bütün zaten. Ruh sağlığı iyi olmazsa beden sağlığı, beden sağlığı iyi olmazsa ruh sağlığımız çok kötü olabiliyor. Tabii bunda nefesimiz çok önemli. Yani Cumartesi günü geçen hafta otobüsten indim. Otobüsün yorgunluğu olarak düşünüyorum. Dedim pazartesiye evde izoleyim zaten. Pazartesiye rahatlayınca gidip bir test yaptırayım dedim. İşte pozitif çıktığımı tespit ettirmeden önce yatarken düşündüğüm şey neydi biliyor musun? Ay dedim. Hani o şarkıları söyleyen, zıp zıp zıplayıp oynayabilen Rüya var ya. İyi ki dedim onları yapmışım. Bak dedim bir hani otobüs seyahatinden sonraki yorgunluk zannediyorum ya. O halde bile hani söyleyemiyorsun. Eğer bedeninde bir sıkıntı varsa, boynunda ağrı varsa, bir üzüntün varsa şarkılar söyleyemiyorsun zaten. yani bütün vücudumuzun enerjetik sisteminde bir bozulma oluşuyor bunun sonucunda. Ee, Ve keyifsiz oluyoruz zaten. Hepsi bir bütün. Hı hı. Aslında en büyük sorunlardan bir tanesi bizim açımızdan, psikiyatrik açıdan insanların sorun olup olmadığını fark edememeleri. Hı Yani en büyük sorunumuz bu bizim. Çünkü bazen biz kendimiz anlayamayız. Hatta bizim hastalarımız, danışanlarımız geldiğinde biz önce ailelerinden bilgi almak isteriz. Deriz ki bazen sizin göremediklerinizi onlar görebilirler, onlar bize anlatabilirler. Bazen kişi ağır bir depresyon geçirdiğini anlamayabilir, ağır kaygıları olduğunu anlamayabilir. Ya da mutsuzluğu olan insan
böyle çok gergin, tahammülsüz. Ay ne sinir insansın sen, böyle çok sinirlisin. Ay çok Beta beyin huysuzsun. dalgası. Evet, aslında çok huysuzsun, çok sinirlisin dediğimiz insanlar aslında içsel olarak çok mutsuz, fark etmedikleri kaygı ve sıkıntıları olabilir. Ve bizim kültürümüzde şey çok fazladır aslında, somatik, psikosomatik dediğimiz belirtiler, hani bedensel belirtiler verilmesi çok daha fazladır. Özellikle Fibromiyalji mesela gibi panik daha çok, atakta değil mi? hani çok sorarlar ya, geçen sana da soruyorlardı panik atakla ilgili, hatırlıyorum öyle bir hikaye Hı hı. vardı. Yani nefes alamıyorum, öyle nefesim yetmiyor, alıyorum ama hani gitmiyor, ya boğulacağım, öleceğim, çıldıracağım, kontrolümü kaybedeceğim. Ay, çok kötü şeyler olacak hani. O kadar büyük bir şey oluşuyor ki orada, yüksek Pardon. bir kaygı atağı oluşuyor ki kişi bir süre sonra bizim bazı hastalarımız acil servislerin kapısında arabasını çekip yatıp kalkmaya başlayabiliyor. Ya da diyorlar ki ya Sevilay'ım o kadar çok gittim ki artık hani ekibe de ayıp oluyor. Baklava yaptırdım bir tepsi acili. Hani her akşam oraya gidiyorum, ayıp olmasın diye götürüyorum. Aslında panik atak da kendini sınırlayan bir kaygı bozukluğu. Çok yüksek bir kaygı bozukluğu. Fakat kendini sınırlar. Aslında biz işte panik atağı evde geçirmeye başladık, acile gittik, orada müdahale edilene kadar bekledik, müdahale edildi. Zaten normalde panik atak kendini sınırlayan bir şeydir. Fakat o kadar büyük bir kaygı ki, yani nefes alamamak öyle zor bir şey ki insan için. Hı Yani hı. korkunç bir şey. Zaten onun için hani panik atak diye. Ya E, aslında panik atağa girdiklerinde dönüp sakince birazcık evlerinde kendileri burundan verip inançlarına göre bir dua bile okuyarak yapsalar, gözlerini kapatıp şu topları alıp burnundan boşaltıp yaparken oradaki bütün o çalışan ters, hani atağı yapan sistemleri aslında bloke edecekler. Ama insan tabii o anda onu akıl edemiyor. Ben de işte böyle bir materyalize olsun. Hani önünde görünce dur bir deneyeyim ya. Bir tane kadın vardı. Habire topları üfleyin çekin deyip duruyordu diye akıllarının bir köşesinde kalsın istiyorum. Bunu da tabii ki senden duymaları çok çok önemli. Çünkü bu işin uzmanı sensin. Ne diyorum hep, hani şu burnumuzu işimiz dışında sokmadan branşında kişinin bunları anlatması çok çok kıymetli. O yüzden hani denesinler diye seni söylemen önemli. Aslında oradaki mekanizma da tamamen bir bedensel mekanizma. Yani biz kesik kesik nefes aldığımızda aslında o kadar hızlı yapıyoruz ki bunu. Respiratuar alkaloz dediğimiz aslında oksijeni yükseltiyoruz ve işte elimiz kolumuz uyuşmaya başlıyor, başımız dönmeye başlıyor. Kalsiyum düşüyor. Hı hı. Oksijensiz zannettiğimiz noktada aslında fazla oksijenli oluyoruz. Onun için çoğu konuda birazcık kendimizin doktoru olalım diyoruz ya, artık insan belli bir yaşa geldiği dönemlerde kendini tanımaya başlıyor. Diyor ki ya ben işte klimanın önünde durunca çok hasta oluyorum. İşte saçım ıslak dışarı çıkınca başım ağrıyor. Deniz çok soğukken girersem bronşit oluyorum. Yavaş yavaş hepimiz bedenlerimizi tanımaya başlıyoruz. Onun için de psikiyatrik sorunlarda, kaygı bozukluklarında da kaygıyı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. Aslında bunun da teknik olarak pek çok yöntemi var. Psikiyatri tabii aslında insanlar hani eski dönemlerde daha çok işte ben deli miyim, ben akıl hastası mıyım, ne işim var, ya da işte çift terapisiyle ilgili biz niye gideceğiz ki, Hı onun hı. aklı bizden üstün mü de bize akıl. Doğru söylüyorsunuz, biz akıl verme değil, fakat aslında teknikler o kadar gelişti ki yani hem psikiyatride beyinle ilgili bilgilerimiz gelişti, hem de psikoterapilerle ilgili bilgilerimiz çok gelişti. Hı hı. Ve teknik öğrenmeye ihtiyaç var. Bazen güzel şeyleri duymak, okumak bize iyi geliyor. Hani bazı işte Hı hı. kişisel gelişim kitapları, psikolojik destek gibi gördüğümüz, ama daha Hı hı. teknik yöntemler var artık. Duygu nasıl yönetilir, nasıl anlamlandırılır, kişi geçmiş travmalarıyla nasıl baş edebilir? Bunların hepsini öğrenebilir kişi. Kendini Hı hı. geliştirebilir, iyi hale getirebilir. Tabii ki hiçbirimiz geçmiş travmalarımızı değiştiremiyoruz. Böyle bir, keşke öyle bir şansımız olsaydı. Fakat bizi biz yapan da aslında o travmalarımız, örselenmeler, bizi geliştiren. Aslında hiçbir zaman yeniden başlamıyoruz. Öğrendiklerimizle, deneyimlerimizle başlıyoruz hayata. Fakat bu şu da değil, bu da yanlış anlaşılmamalı. Yani işte ben hata yapıp öğreniyorum canım. Ama hep aynı hatayı yaparsam
artık bu seçim olmaya başlıyor. Akarsuda Biraz da iki kere başkalarının yıkanılmaz. hatalarından ders almamız lazım. Yani bu işte ilişkilerde çok fazla, çift ilişkilerinde özellikle kadınların büyük bir kesimi evlenirken, bu genel bir şeydir, Saptama. bilgidir. Kadınlar erkekleri değiştireceğini düşünür. Ya o çok alkol içiyor ama evlenince içmeyecek. İşte o çok sinirli ama aslında biz uzak olduğumuz için. İşte o biraz büyük birileriyle takılıyor ama hayatında ben çok yakın olmadığım için. Ondan sonra evlenince bunlar yine devam eder. Hani değiştirmeyi düşünür. Erkekler de şöyle düşünüyor. Onun tersi de var tabii burada. Erkekler de ya bu kadın hep söyleniyor, söyleniyor ama aman duruyor işte ayrılalım diyor, gideceğim diyor, bitireceğim diyor ama gitmiyor canım. Ya bu duruyor işte ya bir şey olduğu yok. Böyle Elde bir. söylenir durur. Sonra final sahnesi şu şekilde oluyor. Kadın gerçekten gitmeye karar verdiyse gidiyor ve kadını geri döndüremiyoruz. Yani örneğin çift terapisine gelen hani zorla geldi diyelim bir çift işte ayrılma kararı var. Erkek de ısrar etti. Kadın geldi. Kadın diyor ki ya ben hiçbir şey hissetmiyorum artık. Hani ben bitti benim için ayrılmak istiyorum dediği noktada kadını gerçekten geri döndüremezsiniz. Yani çok zor. Çok zor o noktaya geliyor. Fakat erkek biraz daha değişken. Sanırım bu işte beynin yapısıyla ilgili. Hı hı. Kadın erkeğe özel farklılıklar da var ilişkilerde. Bazen hatta bunu çok konuşuruz. Sizin ilişkinizdeki sorunlar acaba e, klasik kadın erkek sorunları mı yoksa karakter sorunları mı? Yani Ya eşinizle aslında yaşadığınız. her birey bence belki de hani olması gerektiği, yaşaması gerektiği şeyleri birbiriyle deneyimleyip o yolculukta bir şekilde yolları sana ya da diğer doktorlara düşebilecek forma ulaşıyor. Yani hayatın kaçınılmaz bir şey durumu bence. Nasıl işte nezle grip olmamız gibi psikiyatrik hastalıkları yaşamamız ayıp, yasak, utanılacak bir şey değil. Ve gerektiğinde profesyonel bu işle uğraşan bu konunun profesyonellerine başvurmak mutlak gerekli bence. Ama tabii ki E, doğru adrese. Evet, şimdi aslında bizim psikiyatride hastalık diye de geçmiyor. Psikiyatri tanı sınıflaması bozulma diye geçer. Yani örneğin bir tiroid hastalığıdır, bir şeker hastalığıdır, işte bir epilepsi hastalığıdır ya da kronik başka hastalıkları düşünelim. Pek çoğunu tedavi Hı edemiyoruz. hı. Fakat biz aslında kaygı bozukluklarını, depresyonu çoğunu tedavi edebiliyoruz. Belli bir süreçte beyindeki bozulmayı düzelterek kişiyi iyi hale getirebiliriz. Fakat ben bununla ilgili hep şu örneği veriyorum. Diyorum ki bir yerim kesildi, dikiş atılması lazım. Ama diyorum ki kendi kendime hayır ya gerek yok boş ver kendisi iyileşsin diyorum. Sonra burası kendi kendine iyileşti. En ufak travmada daha derin aman diyorum yine dikiş attırmayayım hastaneye gitmeyeyim. Daha derin bir travma. Yani nöronlarda da budanma dediğim gibi bilgilerimiz çok arttı elektron mikroskop çalışmalarında. Nöron budanması dediğimiz bir durum var ve nöronlar hasar görebiliyor. Her atak, her depresyon ya da kaygı atağı bir öncekinden daha kuvvetli ve kalıcı hasarla devam edebiliyor. Bu riski göze almamak gerekiyor. Yani bugün fonksiyonel tıp anlamında da geldiğimiz noktada oksidatif hasar dediğimiz hücre Hı hı. hasarları üzerinde çok duruyoruz. Yani Hı hı. hücre Hı hı. hasarı olmaması. Tamam biz uzun yaşayalım ama sağlıklı yaşayalım değil mi? Yani onun için de bakmamız gerekiyor kendimize. Olduğumuzun en iyi versiyonuna ulaşarak yaşamak hep benim hani ben aslında burada Sevilay şey diyorum hani bu hayatımız bir çorba aslında o hani lezzetleri değiştiren senin hani branşındaki işte o hormonlar onlardan biraz hani depresyondaki tedavilerinizde aslında siz o hayat çorbasının biraz lezzetinin ahçısı gibi bir durumdasınız bence. Hani biraz daha şekeri evet arttıralım hani o kimyasalları yazma yetkisi olan branşsınız. İşte serotonin geri alınım inhibitörleri, SSRI'ları falan gibi. Hani hayat çorbası olarak benim tanımladığımda su, beslenme, egzersiz, hani nefes ve düşünce basamağından önce kesinlikle bu hayat çorbası ahçı olarak çorbanın karışımını en yetkin karıştıran kişi olarak bize söyler misin bunların ne hani neler öneriyorsun sen ne şekilde?
Şöyle eskiden beyinle ilgili bilgilerimiz az olduğu için eski psikiyatrik tedavilerde tüm beyne yönelik ilaçlar Hı hı. veriliyordu. Hatta Evet. bununla ilgili şeyi örnek veriyorum. Yani işte kanser ilaçları kullanılırken işte genel kullanılan ilaçlar ne kadar çok yan etki yapıyor. Fakat işte akıllı ilaç denilen, halk arasındaki akıllı ilaç denilen işte soruna yönelik olan tedavilerdeki yan etkiler çok daha az. Ve Aha. bizim beyinle ilgili, nöronlarımızla ilgili bilgilerimiz çok arttığı için artık tedavi stratejilerimiz çok daha gelişmiş durumda. Hatta Avrupa'daki danışanlarımız, Türk danışanlarımız bizim buradaki reçetelerimizle gittiklerinde ne kadar modern ilaçlar veriliyor. Aslında gerçekten tıp konusunda eğitimlerimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ya da bu Anadolu ile ilgili olabilir. Hani biz sürekli travma ve çalıştığımız için bu konuda geliştik. Psikoterapiler konusunda, hipnoterapiler konusunda, Evet. ilaç tedavileri konusunda çok geliştiğimizi düşünüyorum. E, Aynen. ve artık sadece serotonin değil, serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat üzerinde duruluyor. İşte alfa lipoik asitler, omega 3'ler, kriller, D vitaminin dengede Magnezyumla olması. çinkonun bile hani sizin Tabii. tedavilerinizde benim Yani zamanımda magnezyumun yoktu. çeşitleri var. Şimdi biz eskiden magnezyum vermiyorduk ki insanlara. Ama ne oldu? Şimdi insanların baş ağrıları, kas ağrıları, psikolojik sorunları, tiroid hastalıkları çok fazla artmaya başladı. Çünkü toprakta ciddi anlamda bir magnezyum kaybı oluştu. Buna bağlı olarak da hem bitkilerde magnezyum azaldı. Yediğimiz bitkilerde. Hayvansal gıda alıyorum desek hayvanlar da o bitkilerle besleniyor. Tabii. Yine azalıyoruz. Onun için de hastalıklarda çok ciddi bir artış oldu. Şimdi tabii biz hani tıp fakültesi okuduğumuz için hani biyokimyasal reaksiyonları biliyoruz. Ama pek çok kişi hani anlayabildiği ölçüde anlatmamız gerekiyor belki insanlara Evet. hücre hasarı. Çünkü Hı mesela hı. insanlar şunu bile diyebiliyor. Ya benim başım ağrısa bile ben ilaç içmem. Eskiden olsa ne güzel iyi bir şey yapıyorsun derdik. Fakat ilaç içmediğinizde ilaç sadece ağrıyı kesmiyor ki. Oradaki ödemi, işte oradaki zararlı kimyasalları İnflamasyon. Hı gideren bir hı. özelliği var. Eğer biz onu kullanmazsak ne oluyor? Hatta ben şey diyorum, düşünsenize diyorum işte şimdi yere diyorum çamaşır suyu döktük. Ama zaten buharlaşır gider yani baz ama çamaşır suyu. Silmedik bunu. Oraya hasar vermiyor mu şimdi bu? Veriyor. Yani su bile aktığı mermeri zamanla şey yapabilir, aşındırabilir. Aşındırıyor. Yumuşak bir şey bile aşındırabilir. Beynimizdeki bilgilerle ilgili de bunlar üzerinde duruyor. Yani Hı hı. hücre hasarı zaten biz biyolojik olarak yaşlanıyoruz ya da biz çok fazla zararlıya maruz kalıyoruz. Yani toksiklere, tarım Hı hı. ilaçlarına, işte e, Cerezan, evet toksinler, yani evet. radyasyona pek Hava çok şeye kirliliği. maruz kalıyoruz. Tabii eskiden ne deniyordu? İşte insanlara sorduğumuzda işte annem öldü, yaşlılıktan öldü, babam öldü, yaşlılıktan öldü. Pek çoğunun hastalığının tanısı bile konulamıyordu. Çoğunlukla Tabii. işte kalp damar hastalıkları. Hı hı. Kalp ve damar sağlığı bütün hücrelerimiz için yani bütün organlarımız için, beynimiz için yani bir bütün. Şimdi biz bunu nasıl ayırt edebiliriz ki? Hatta bir keresinde bir hastam bana şey demişti. Ya Sevil'im niye kan değerlerine bu kadar önem veriyoruz ki? Hani beyin burada işte kanla ilgili. Dedim hani beyin neyle besleniyor? Beynin işte kan dolaşımından gidiyor. Aslında işte bugün yüzerken onu düşündüm. Şimdi D vitamininin 1,25 hidroksillenmesinde işte magnezyum o enzimin kofaktörü. Tamam bunlar D vitamini sisteme girecek. İşte atıyorum fumarattan TCA dönecek. Bu döngüdeki oksijen hani o dün paylaştığım bir dönme dolap postu vardı. Oradaki bütün kırmızı moleküller oksijen. TCA'yı döndürecek her bir karbondioksit girişinde karbonik anhidraz reaksiyonu gerçekleşecek. Yani o döngülerin dönmesinde nefes ya da o kimyasalların dopaminin, serotoninin, oksitosinin hani o mutluluk hormonu hepsinin akışında aslında o bizim metabolik dengemiz alkaloz, asidoz, respiratuar, metabolik basamakları çok çok önem taşıyor ama ben yani şimdi şöyle depresyondaki kişi şimdi benim bir psikiyatrist arkadaşım şey demişti. Canım sen dedim ulan dedim bir söylemediniz bana hani yeterince su içmem gerekiyor. Bilmiyor musun? Biliyorum hani doktor olarak biliyorum ama depresyondayken onu unutuyorsun ki spor yapman gerektiğini, doğru beslenmen, nelerle beslenmen gerektiğini akıl edemiyorsun. Yani hasta doktor da olsa hasta aslında.
Şimdi aslında depresyonun ana belirtilerinden bir tanesi anhedoni, yani hayattan zevk alamama, hiçbir şey yapmak istememe. Ve insanlar şunu da çok söyler. Ya doktorum, ya ben de bilinç sistemlesi oldu sanki. Ya kafam çalışmıyor gibi. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Onu Yataktan soracağım kafamı zaten çıkarasım sana. gelmiyor gibi. Şimdi geçen gün Elif'le yazışırken ay bu konuda da post hazırlasan demiştim. Senden bekliyorum o zaman o postu. Şimdi bir tane dans eden böyle kakara kikiri birisini paylaşmış. 2 gün sonra intihar etmiş o kişi. Hani maskeli depresyonda olup bu şekilde olabilirsiniz. Onu bize bir tanımlasan da bütün Tabii. takipçiler aydınlansa. Tabii bizim için aslında en rahatsız edici şey nedir? Bir duygu aşırıysa, işte çok aşırı neşeli birisi, böyle o kadar neşeli, Allah Allah, acaba bunun ne sorunu var da bunu kapatmaya çalışıyor. Ya da birisi geliyor size diyor ki ay ben çok güvenilir bir insanım. Bana çok güvenebilirsin. Ben sana kesinlikle zarar vermem. Niye bunu söylüyorsun ki? Zaten bunun olması lazım. Demek ki tersini, yerine şüpheyle bakıyoruz ona da. Hani diyoruz ki bunda demek ki tersi bir şey var. Depresyon da öyle bir şey. Aslında bipolar bozukluk, manik depresif bozukluk da şu şekildedir. Hani biz manik kısımları görüyoruz insanlarda. İşte manik atak geçirdi diyoruz ya, işte aşırı Evet. neşeli, uyumuyor, Aşırı hareketli, neşeli. aşırı alışveriş yapıyor falan. Aslında onun öncesinde her zaman çok derin bir depresyon vardır. Ya tabii insanlar artık bunları biraz dizilerden izleyerek, kitaplardan okuyarak öğrenmeye başladılar. Fakat o kadar derin bir depresyon ki çıkışı da ters. Yani böyle e, dibe vuruyor, bir de uzaya fırlıyor gibi düşünün. Yani hani manik Bipolar depresif o şekilde. aslında Hani o şekilde. depresyon atakları da yani %46'sı tespit edilmeden kendi kendisine iyileştiği söyleniyor, yani araştırmalara göre. Fakat hani aynı yara iyileşmesi gibi kendi kendine iyileştiğinde tam bir iyileşme olmuyor. Hasarlı bir iyileşme oluyor. Yani hiçbir zaman eski çizgimize ulaşamayız. Skar Hani bunu iyi dokusu hissetme çizgisi keloid gibi düşünsek oluşturuyor. buraya çıkmıyor. Yani şurada bir yerde kalıyor. Burada kalırsa ne olur? Bu kişinin yaralanabilirliği daha fazla. Ne oluyor? Yine daha aşağı düşebiliyor. En ufak travmada. Evet. Şimdi bize gelen kişilerde aslında biz öncelikle kişinin tamam bozukluğunu tedavi ediyoruz. İşte depresyonunu, panik atağını, kaygı bozukluğunu tedavi ediyoruz. Fakat önerilen şudur ki ilaç artı psikoterapi de, diyelim ki ilaç verilmesi gereken noktada bir kişi, tedavi edilmesi gereken noktada ona protokolü uygularız. O kadar yanlış ilaç kullanımları var ki insanlar geliyor diyor ki işte 10 senedir şu ilacı kullanıyorum. Diyorum ki nasıl yani, böyle bir tedavi protokolü yok. Diyor bırakınca ben çok kötü hissediyorum. Ama böyle bir tedavi protokolü yok ki. Peki hangi doktor? Diyor ki ben 10 sene önce bir doktora gitmiştim. O verdi, bu ilacı Vermişti. kullandım. Kullanmadığımda Kontrol. kötü hissediyorum, yine devam ediyorum. Böyle bir tedavi protokolümüz yok bizim. 6 ay, 1 yıl gibidir ilaç tedavi süreçleri. Kişinin uygun ilaç tedavisi protokolü düzenlendikten sonra kişinin tedavi süresi 6 ay, 1 yıldır. Genel şeyler tabii kişiye göre bizim tedavilerimiz Planlanması parmak gerekiyor. izi gibidir. Yani Google'a girelim işte bende şunlar var yapalım diyemeyiz ki hiç kimseye. Çünkü insan biriciktir, yani bir tanedir insan. Özeldir. Hepimiz çok özeliz. Yani o tedavileri ona göre düzenlememiz gerekiyor. Gereksiz tedavi kullanımı çok fazla. Fakat ilaç tek başına sonucu tedavi ediyor. Psikoterapiyle yaptığımız şey ise kişinin neyi yanlış yaptığını bulması. İşte ne bileyim, ben çok hayır diyemeyen biriyim diyelim ki. O zaman ne yaparım? Yine aynı noktaya gelirim. Nöronlarımı yine bozabilirim ben. Yani nöron hasarı yine yapabilirim. Tabii ki şunu da diyebilir insanlar. Ben hayatımda ne yapayım? Annem beni üzüyor, babam beni üzüyor, çocuğum beni üzüyor. İşte onları çıkaramıyorum. Evet, doğru, haklılar. Ya da geçmiş travmaları da değiştiremiyorum. Tamam, bu da doğru. Bizim stratejimiz her zaman şimdi ve şimdiden sonra ne yapabilirim? Tabii ki çıkarabileceklerimi çıkarmam. Hani bana zarar verenleri çıkarmam gerekiyor. Ya da anne babamı kırmadan, belli bir mesafeden, hani onları olduğu gibi kabul Ortak bir etmek, değiştirmeye çalışmamak. Yani hiçbir zaman hep bunu söylemiyor muyuz? Eski anne, eski baba, eski kardeş, eski çocuk oluyor mu? Öyle bir şey yok. Eski arkadaş oluyor ama. Yani, olaylar değişmiyor aslında da. Sorunların biyokimyayı değiştirerek nöronlarda değişime gittiğinde o zaman ya iyi ki bunları yaşamışımı görmek mümkün oluyor bence. Yani ben de öyle oldu diyeyim o süreç. yani bir de tabii şey çok farklı. Yaşa göre
verilen tepkiler çok daha farklı. Örneğin bir ergenlik döneminde sevgilisinden ayrılan bir ergenin tepkisi, işte 15 yıllık evlilikte ayrılan bir kadının tepkisi ya da işte kanser hastası olan bir kişinin tepkisi çok farklı olacak. Yani önceliklerimiz hep değişiyor, sıralamalarımız çok değişiyor. Fakat şu bir gerçek ki yani biz hep aynı şeyleri yapıyoruz. İşte hep beni kullanan insanlar çıkıyor karşıma diyelim ki. Yani diyorum ya hep de benim karşıma benim bir alnımda salak mı yazıyor? Karşımda beni kullanan insanlar çıkıyor. Ama demek ki ben öğrenemiyorum. Kullanan insanlara ben izin veriyorsam demek ki birazcık benim kendime de Bir de şey var ya, korumayı öğrenmem lazım. Yapamıyorum ben, işte çok fedakarım. Yok yani, feda edip kâr etmek. Hani o değişemiyorum ama ne yapayım, çok fedakarım. Aslında hep o kendinden veriyormuş duygusu. O sınırları çizememekle gelen, ben diyememekle gelen duygu herhalde. Şimdi orada şeyi söylemek istiyorum. Aslında olumsuz duygularımız bize bir bilgi veriyorlar. Yani Evet. örneğin başım ağrıdı. Başım neden ağrıyor? İşte araştırmaya başlarım değil mi? İşte acaba ben sinüzit mi oldum? İşte acaba gözlük numaram mı var? Ya acaba beynimde tümör mü var? Bir yerimde bir şey. Ne yapıyoruz? Ağrı bize bilgi verdi. Biz ne yapıyoruz? Araştırıyoruz. Olumsuz duygu da bize bilgi veriyor. İç dünyamızla ilgili. Diyor ki sen de bir şeyler yolunda gitmiyor. Sen bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Sen duyguyu saymazsan diyor. O zaman diyor senin başın ağrır, kasın ağrır. Kabız olursun, ishal olursun, karnında gaz olur. İşte cildinde işte kaşıntı olur. Ben Uludağ Tıp Fakültesi ihtisaslıyım. Biz bütün klinikleri dolaşırdık yani Bursa'da. İşte ortopedi, yanık ünitesi, yoğun bakımlar, kardiyovasküler, fizik tedavi, dermatolojinin çoğu bizim hastamız olur. Hatta espri yapardık biz asistanken dermatolog arkadaşlar. Ya siz gidin de biz bakalım bari hepsi bizim ilaçları kullanıyor. Çünkü vücut tepki veriyor. Onun için her zaman duygularımız bize bilgi veriyor. Beden en güzel makine bedenimiz. Bedenimiz bize her Kabızlık zaman bilgi bile veriyor. aslında bir sinyal değil mi? Kabızlıkta en Tabii büyük ki. sinyal. Kesinlikle. Yani özellikle ki şu son zamanlarda şimdi fonksiyonel tıpla ilgili hocalarımızın da çok söylediği bir şeydir. Yani işte eskiden yıllar önce bize bağırsaklar çok önemli dendiğinde biz çok önemsemedik. Fakat hakikaten bağırsaklar çok önemli. Yani geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz bir şey var. Onu da ben şöyle anlatıyorum. Böyle metaforlarla anlatmak hoş bir şey oluyor. Evet, Diyorum evet. ki mutfağınızda çöp var. İşte açık bir poşet var. İçinde çöp duruyor. Bir gün durdu, 2 gün durdu, 3 gün. Hani ne oluyor orada? Hani nasıl bir ortam oluşuyor sizce? Bağırsaklar da böyle. Bağırsaklarda da zarar görüyor. Hani ve toksikler kan dolaşımına geçtiğinde hani az önceki örnek gibi. Pasaj işte akmıyorsa patlıyor yani bir benim yerlere. depresyonumla kanımın ne ilgisi var diyemeyiz. Yani o kan dolaşımı nereye gidiyor? Beyne gidiyor. Ne oldu peki şimdi? Otoimmün hastalıklarda artış oluşmadı mı? İşte tiroid hastalıkları arttı, başka hastalıklar arttı. Bunun temelinde beslenme de var. Şimdi bir depresyonu ya da kaygı bozukluğunu tedavi ederken biz al şu serotonini kullan hadi güle güle diyemeyiz. Fakat hani imkanlar doğrultusunda yardım edebiliyoruz tabii ki insanlara. Yani Bak, metafor dedin. Bitir sen sözünü. şeyi söylemek istiyorum. Yani ben de uzun süre devlet hastanelerinde çalıştım ama gerçekten yeterli zaman ayrılamıyor. Psikiyatri hastalarına çok uzun zaman ayırmak gerekiyor. Bu imkana ulaşabilen oluyor, ulaşamayan oluyor. Hani en azından ulaşamayanlara buralardan bilgiler verebilirsek, öğrenebilirler, Evet, evet. kendilerini Akşam geliştirebilirler. aklıma şey geldi. Dizilerde halk böyle şey zannediyor ya, şu bastonlu bir oyuncu doktor rolünü oynuyor. Televizyonda böyle hastane dizileri halkımız çok seviyor ya. Adam gidiyor evden, düşün, devlet hastanesinde evine gidiyor hastanın, yediği pizza kutusunun markasından içindeki maddenin zehirlediğini bilmem neyi öğreniyor. Yani yok öyle bir dünya. Acildeki doktor otistik yapıp kalıyor hasta yakınına. O doktoru bıçaklar bizim ülkemizde vatandaş. Yani sen deyip hastanın yüzüne bakacaksın. Ben sadece açıklama yaptım diye neredeyse beyaz kod vermek zorunda kaldım. Küfürleri yedim. Beklemeyin, çocuğunuzu eğitim araştırmaya götürün dedim diye. Metafor dedi, aklıma geldi. Bugün Ahmet'le bir şey için aramıştı, konuştuk. Şimdi aslında hani bağırsakta dediğin olay akciğerde de
normalde hani tek nefeste 350 mililitre alıyoruz da daha etkin çalıştırdığımızda 4450'ye çıkarabiliyoruz ya. Bir otelimiz var. Her gün 350 odasını girip housekeeping bakıyor, temizliyor, çıkıyor. Şununla sabah akşam birkaç kez yaptığımızda housekeeping giriyor, 4450 odayı temizleyip çıkıyor. Otomatikman her gün o odada biri terörist, bir düşman, katil bir şey yuvalanamıyor ya da pislik kalamıyor. Hani bağırsaktaki kalan bekleyen şeyin nasıl temizlenmesi gibi kabızlığın çözülmesi. Bu da akciğerin daha iyi dolaşıma oksijen vermesinde aynı etkiyi yapıyor. Metafor demişken hemen o metaforumu da ekleyeyim. Tabii gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri biz genelde öneriyoruz. Pek çok sorunda. Yani cinsel Evet. terapilerde de öneriyoruz, kaygı bozukluklarında, depresyonlarda. Çünkü bedenimizi yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani biz bedenimizi daha çok kasmayı öğreniyoruz. Yani neden peki boyun fıtıkları arttı? İşte boynum düzleşti diyor. Yani 2 kişiden biri boynumda düzleşme var diyor. Ya da işte Böyle belimde bakıyoruz fıtık var sürekli. diyor. Çünkü artık hep çok kasıyoruz kendimizi. Yani özellikle kinezyolojide böyle vücudun frekanslarını ölçtüğümüzde, olumsuz bir şey düşündüğümüzde tüm vücudumuzun frekansları düşüyor. Bunları görsek gerçekten hani insanlar çok dikkat ederdi düşündüklerine. Düşüncelerimiz bizi çok etkiliyor. Yani neden etkiliyor? Bizim vücudumuz sudan oluşuyor. Yani büyük bir kısmı sudan, suyun hafızası var. Onun için de her saniyede de etki ediyor. Konuştuğumuz özellikle travmatik anılar için de bu çok gerekli şeydir. Artık bilinmektedir. Yani duygusal hafıza dediğimiz bir şey var. Beynimizde olumsuz anımızla ilgili biz ne kadar çok konuşursak o yol işlemleniyor. Hani olumsuz yol Evet, 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 evet. işlemleniyor. Talamus, prefrontal korteks ve limbik sistemde bu işlemlendiğinde de travmatik anıyı en ufak bir şeyi de hatırlamaya başlıyoruz artık. Onun için hani aslında atalarımız var ya hani işte herkese her şeyi anlatıp durmayın, konuşup durmayın. Olumsuzu çok 40 kere konuştuğumuzda söyleme olur. Hani çünkü bir bizim anılarımız şu şekilde depolanıyor diyorum ya. Bilgiler çok arttıkça artık bizim amigdala. bilgileri kullanmamız gerekiyor. Örneğin travmatik bir anı yaşadık. Onun Hı hı. olaydaki kişilerin görüntüsü, anıdaki kişilerin görüntüsü bir yere depolanıyor. Sesleri bir yere depolanıyor. Ortamın kokusu, ortama katılanlar, renkler. Sonra şöyle oluyor. Yıllar geçiyor. Bir yüz görüyorsunuz. O yüzden geçmiş travmanız aklınıza geliyor. Bir koku duyuyorsunuz. O geliyor. Bir ses duyuyorsunuz, bir müzik, bir ezgi duyuyorsunuz. Travmatik anı geliyor. Eğer ki siz travmatik anınızı çok işlemlerseniz beyninizde o yol artık güçleniyor yani böyle git gel git gel bunlar ölçülebiliyor Düşündüklerin fonksiyonel MRI çalışmalarında. nöroplastisiteyle gerçekleşir hale gelmeye başlıyor. Ya da hayal kurdukların, böyle imgelediklerin o imge terapiyle. Bu konuda mesela Hülya Kayhan aromaterapi hocamın çok ilginç bir tespiti vardır. Londra'da aromaterapi eğitimi alırken orada geraniol molekülü gül yağındaki moleküldür. Frekansı çok yüksek. O yüzden depresyondaki insanlarda bu imge terapilerde, nefes terapilerinde gül yağı kullanıyormuş. İnsanlar o mutlu, daha iyi frekansa yükseliyormuş. Türkiye'ye geliyor Londra'dan. Burada yapmaya başlıyor. İnsanlar ağlamaya başlıyor. Çünkü burada cenazelerde gül suyu dağıtılıyor ya. Kötü anılarını amigdaladan çekip geliyor insanlar ve hani iyi olacak diye beklerken geraniol etken maddesi insanları tekrar ağladığı duruma getiriyor. Mesela ben bir arkadaşım çalışan Java motosikletin videosunu attı bana, Konya'dan öğretmen bir arkadaşım motosiklet. Benim babam motorcu olduğu için bildiğin egzozdan çıkan o çalışan Java motosikletteki benzin egzozun çıkardığı kokuyu duydum. Şaka gibi videoyu düşünebiliyor musun? Görüyorum ve koku duyuyorum. Yani o E, küçüklüğümde tamirhanedeki kokuyu duyuyorum bizim. Yani işte aslında beynimiz sembollerle çalışıyor. Biz özellikle regresyon hipnoterapilerinde bununla çalışıyoruz. Yani nasıl ki bilgisayar 0, 1 diye kodlamalarla Hı geçiyorsa hı. Evet. beynimiz de bilinçaltımızda sembollerle kodluyor. Rüyalar gibi düşünün. Evet, evet. Onun için de
bizim çalışmalarımız da o yönde oluyor. Sembolik, bilinçaltında hep canlandırma, imajinasyon. Olumsuzu canlandırdıkça da bu bizi hasta ediyor. Onu olumluya Aynen. çevirebilmek. Tabii ki bunlar herkes için çok kolay olmuyor. Fakat Pat diye metakognitif değil. terapilerden bahsediliyor şu Hı anda. hı. Yani kognitif terapiyi geçtik artık, metakognitif terapilere geçtik, mindfulness'a geçtik. Burada düşünce gibi bakabilmek. Takıntı hastalarımızda bu çok zor bir şeydir. Hani takıntı Hı sanki hı. gerçekmiş gibi, onların hayatını zindan eden bir şey. Düşünce gibi bakabilmek. Hı Onun hı. için de beynin o sistemini geliştirebilmek, nöronal iletileri arttırabilmek ama iyi yönde arttırabilmek. E, Bu da en kolay yapmamız gereken şey, hani ne yapacağımızı bilmiyorsan en azından kötü şeyleri konuşmamamız gerektiğini biliyoruz. Evet. Yani kötü Mema şeyleri konuşmamak ekiyle gerekiyor. olumsuz, bizi üzen, yıpratan şeyleri düşünmeden nefes çalışabilirsiniz. Yani en basit evde kendiniz yapabileceğiniz önerilen beslenme kitaplarından beslenme önerilerini uygulayabilirsiniz. Daha bitkisel, daha yeşil beslenme, sularını ve egzersizlerini aksatmadan yapmaya çalışabilirler belki de. Bunlar koruyucu sağlık profesyonellerine başvurmadan kendi nasıl diyeyim inisiyatifleriyle yapabilecekleri durumlar bence. Tabii ki bir de burada ben sanat terapistiyim aynı zamanda. Müzik terapilerinde kişiye özeldir aslında bazı şeyler. Biz bir sanat terapisi eğitimimiz sırasında işte bir pazar hocamız müzik açmış. Salona gittiğimizde hani ne hissediyorsunuz diye sordu. Bir pazar günüydü o eğitim çalışmasını Evet. yaptığımızda ve Hı şey hı. çalıyordu işte böyle org ağırlıklı bir müzikti, klasik Hı müzikti. hı. Yani dedim hocam beni mesela rahatsız etti. Sanki pazar günü kiliseye gidiyormuş gibi hissettim dedim. Yani işte o bizim kolektif bilinçaltımızla ilgili. Hani şu az önceki gül yağı örneğindeki gibi Hı hı. kolektif bilinçaltımız var. Bizim atalarımızdan bizlere kodlanan, Arketipler. aktarılan. Hı hı. Evet, yani kolektif bilinçaltımız var. Onun için de her şey kişiye ve çifte özeldir. Çift terapisi de öyle. Cinsel terapiler de öyle. Hep çifte özel olmak zorundadır. Yani yoksa kitaplarda işte ya da internette her şey yazıyor. Fakat öyle değil. Öyle olmuyor. İnsan çok özel. O terapi süreçlerinde öğrenmeler, bazen şey oluyor, birkaç görüşme sonra kişi diyor ki ya Sevilay Hanım şöyle yaptım, sizce iyi yapmış mıyım? Yani böyle sanki sesiniz içimdeymiş gibi oldu. Böyle hani işte o hal edinmek, bizim eski atalarımızın hal edinmek dediği Hı hı. Hı öğrenme hı. süreçleri. Böyle o kadar sabırsız ki artık insanlar. Böyle kimsenin kimseye tahammülü yok. Yani belki şey işe yarar mı diye düşünün. Ne dersin? Hani sinirlenince şöyle bir derin nefes alın da birine bir şey öyle söyleyin. Hani trafikte falan kızmadan önce birine. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. sinirlendiğinizde sizin frekanslarınız bozuluyor ya da işte erkekler bunu çok yapıyor ya, direksiyon Üç başında kere sinir oluyor. çekip 3 kere üfleyip ondan sonra bir müdahil olmak belki. Ben mesela bu beta beyin dalgasıyla ilgili şimdi acilde yoğun nöbetler tuttuğum dönemde hasta geldiğinde şimdi sabrımın az olduğunu normalde çok güzel açıklarım, anlatırım. Tamam şuraya geçelim. Hani 2-3 söylendiğinde böyle bir sabırsız olduğumu hissettiğimde hemen arkadaşlar derdim mola mı çıkayım ben? Bir hemen neden beta beyin dalgasına geçtiğimi düşünür. Molada hemen nefes egzersizi yapardım ki alfa beyin dalgasına geçeyim ki hani bir sorun yaşamayayım acilde poliklinik yaparken hastalarımla diye. Yani aslında bir şeye çok aşırı tepkiler verdiğinizde böyle yargılayıp karşı çıktığınızda şöyle hemen birkaç nefes çalışıverseniz psikiyatristimin de onayıyla. Ya tabii şimdi biz şöyle oluyoruz. En iyi yapacağız diye hiçbir şey yapmıyoruz ya. Yani en iyi Tabii yapacağız diye hiçbir şey. psikiyatriste giderim ben. Ha, işte yanımızda aletimiz yoksa, işte airflow'umuz Evet yoksa ne yapalım? burnumuzdan. İşte ne bileyim en azından 4'e kadar sayın, nefes alın. Ondan sonra işte 4'e kadar tutun. Sonra 5 tane sayarak da verin diyorum ben. Yani bu şekilde yapın. Bunu 2-3 tane bir yapı verin kenarda. Çünkü siz sinirlendiğinizde hani az önce trafik örneğini verdik ya. Siz sinirlendiğinizde Evet, yanınızda eşiniz, çocuğunuzu üzüyorsunuz. Kendinizi üzüyorsunuz. Sizi sinirlendiren bastı gitti zaten. aynen öyle. Yani ya da çarpıp arabaya hasar verdiyse verdi. Kamyon çarptıysa çarptı. Evet dava edip
şikayetçi olabilirsiniz, tutanak tutturabilirsiniz ama o anki acil durumu çözmek çok önemli. Ben yorumları açayım diyorum. Son 19 dakikamızda sorular varsa soruları da hem bir bakayım. Başka bahsetmek istediğin şey var mıydı? Yani aslında hepimizin özünde bu coğrafyada yaşayan bizim kültürümüz dingin bir yapıya sahip. Fakat stresli yaşam olayları, zorluklar hepimizi farklı noktalara getirdi. Stresimizi yönetemedikçe hasta olmaya başladık. Hem ruh sağlığımız, hem beden sağlığımız, işte ilişkilerimiz, iş hayatımız, özel hayatımız, sosyal hayatımız her şey bozulmaya başladı. E, yani daha önce ben toplum sağlığı programı yapmıştım TRT'de. Yani bireyden topluma, işte aile, birey, toplum, hani Hı hı. bir yerden başlamak gerekiyor. Hani belki evin içinde birisi iyi olursa diğerleri de onu model alıp iyi olmaya başlayabilir. Önce kendimizden başlamamız lazım. Hani fedakarlık tamam çok güzel. Fakat sonuçta hepimiz insanız. İnsanüstü yeteneklerimiz, süper kahramanlık güçlerimiz yok. Hı hı. Bizlerin kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Tıpkı şeydeki gibi, uçak örneğindeki gibi işte ne Maskeyi yapıyoruz? önce. Önce anne alacak, sonra çocuğuna tutacak. Çocuğuma tutarsam o zaman ben ne yapacağım? Hani ben bayıldığımda çocuğum gidecek yani. Onun için bir evin enerjisini anne olmak gerçekten dünyanın en güzel ama en zor şeyidir. Anne olmak e, bizi enerji anlamında evin enerjisini anne belirler. Annenin enerjisi iyiyse o aile değerli topluludur. Annenin enerjisi bitti mi aslında hepimiz bozuluruz. Bazen bizim de annelerimize destek olmamız gerekiyor demek Aynen, yani. aynen. Çünkü annelerimizin de insan olduğunu unutmayalım. Onlara destek olalım. Mitokondriler anneden geçer. Evet, yaşamımızda çok önemliler. Ancak anne de doktor da bir insan nihayetinde. Bugün de onu vurgulamıştım. Ben mesela aslında bu tür böyle Sevilay Hanım'ın kendi sayfasını etiketleyerek paylaşacağım. Canlı yayını kaydettiğimde oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Ben aslında şey diyorum mesela Sevilay. Bu hani şu 10 gün evde bulunan çocuk, işte SMA'lı dünya güzeli bebeklerimiz, yapabileceklerimizi yaptıktan sonra orman yangınları ya da haksızlıklar, toplumsal böyle infial yaratan kadına, hayvana, çocuğa şiddet olayları, bunlarda yapabileceklerimiz tamam yapalım, işte imza toplayalım, para biriktirelim, bir yerlere yatıralım, yardımlar yapalım ama değiştiremediğimiz noktada sinir ve stres sadece kendimizi yıpratıyor. O durumda sadece nefesimizi değiştirebiliriz. Yapacaklarımızı yaptıktan sonra, ben en son yangınlara çok üzüldükten sonra burundan alınıp burundan verilecek, doğru anlaşılan bu topun kullanımı da Küçük Altın videosunda 88 dakika ayrıntılı. Nefes sakinleşmek için alabildiğimizce burnumuzdan alıp karnımız şişecek şekilde bekliyoruz. Bekleyebildiğimizce sakince burundan veriyoruz. Bildiğiniz servet, her Evet. şeyin ilacı, psikiyatrik olarak da kare, antin, kuntin, A, B, C, A, Z'ye kadar çeşitli isimlerle de olsa nefes sizin ve sahip çıkın. Bir de Benim istediğim ben bu. sana bir şey sormak istiyorum. Ben şöyle bir bilgi Buyur. duymuştum. Hani bu ne kadar doğru bunu Hı öğrenmek hı. istiyorum ama bana mantıklı geldi. Hı. Özellikle ruhsal sorunlarda nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermeniz ama örneğin başım ağrıyor. Hı hı. Burnunuzdan nefes alın. O nefesin başınıza gittiğini canlandırın, gözlerinizi kapatın ve ağzınızdan nefes verin. Şöyle Fiziksel verirken, hayır, bozukluklarda burundan alıp ağızdan verin. Yoga'da böyle bir şey anlatıyor. Bu nedir? hayır, şimdi bak şöyle, burada işte bu zaten kafaları bulandıran, verirken Sevilay'cığım onu çok işte özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi ben akciğerin uzmanıyım ama kulak burun boğaz uzmanları ve bütüncül bakışta bu mikrobiyoloji uzmanı Meltem hocamdan da hani mikrobiyata açısından psikonöroimmünolojik açıdan da ağızdan vermek diye bir şey yok. O kadim bilgelikte tamam 5000 yıl önce öyle olabilir, öyle biliniyor olabilir ama şu an mikrobiyomlarımız servet değerinde. Nitrik oksit servet değerinde. Şimdi biz bunu
bir kenara görmezden gelip de hani eski kadim bilgeliklerde mum üfler gibi üfleyelim denen nefese odaklanırsak bir nitrik oksitten, çünkü nitrik oksit verirken ben bunu kulak burun boğaz bu konudaki dünya çapındaki hocalarımızdan öğrendim. Dediğim gibi ben bu burnu hani sadece akciğer kısmında kendi branşıma, psikoloji kısmında senin gibi uzman arkadaşlarıma danışıyorum. Ama burunda KBB şunu öneriyor ve mikrobiyoloji, mikrobiyomlar. Burundan vereceksiniz. Çünkü konkalar var ya, konkalara çarpıp sinüsleri de havalandırıyor. Hani senin hastalarında da. Şimdi doldurdu. Hatta böyle şöyle yapabilirsiniz. Hani taksit taksit çarptırarak silyaların hareketiyle nitrik oksit servete dönüşüyor. Nitrik oksit cebimizde. Kapattık ağzı. Mikrobiyomların sağlığını da koruduk. 2 sebepten dolayı, yani pozitif net bir sebepten dolayı o ağızdan vermeler kesinlikle burnumuzu yanlış kullanmak. Çünkü hatta burundan bu vermelerle dili damağın üzerine fire point noktasına yerleştirerek şeklinde verme servet değerinde bir nitrik oksit sağlıyorken neden yabana götürelim? Çok yanlış başka branşlardan bunu belirtenler var. Lütfen o yüzden herkesin burundan nefes alınıp burundan nefes verileceğini oturtmasını çok arzu ediyorum. Çünkü ben de dediğim gibi bu konuda çok araştırdım. Tüm yani bu konudaki otör kişilerden kulak burun boğazda öğrendim ki o yüzden şeklinde büyük bir serveti neden yabana gönderelim? Şey gibi Tabii. bu. Bir de bir şey daha Bankadaki... sorabilir miyim? Ya Tabii. ben de seni yakalamışken. Tabii. Mesela hani burayı tıkayıp buradan nefes alıp sonra buradan ver deniyor ya. Bu da Hı hı. senin dediğin gibi sinüsleri buradaki basıncı daha da arttırmak için mi acaba diye düşündüm şimdi Şöyle öyleyince. onu nörolog arkadaşımla Ayla belki canlı yayında yapar. Sağ ve sol işte atıyorum sol delik parasempatik, sağ delik sempatik sistemin inervasyonunu psikonöroimmünolojide Mehmet Bey, Sema bu konularda daha çok uyarım sağladığı, hani bu çaprazlaşma yapıyor ya beyinde. O bakımdan evet. İşte sağ beyin hani dişil, sol beyin eril enerji, bedenin sağ yarısı, sol yarısı semptomlarında, osteopatide özellikle bu konuda. Hatta bunu hicranla da işleyebiliriz. O bakımdan denge merkezlerine direkt hani oksijenizasyon, ama ben çok büyük değişiklik olduğunu düşünmüyorum, ama şöyle bir şey var. O akımların sinüslerde rahat dolaşmasını sağlıyor. Yani ben kendim Somali'de klimatize ortamda yaşadığım için 1,5 yıl çok sık burun tıkanıklığı yaşıyordum. Ve sadece geçen gün de belirttim, secde hareketiyle Sevilay, basınçların değişmesi ve o hemodinaminin mukozal gerileme yapmasından, yani burun içi dokular anlamayanlar için mukozanın sadece secde hareketiyle şuradaki bu balonların daha iyi ventile ve perfüze olmasından bütün kimya değişiyor. Şaka gibi. Tak evet. diye 15 dakika secdede durdum. Derin burundan nefes egzersizi yaptım. Gıcık kalmadı. Yani düşünebiliyor musun? Sadece pozisyonel osteopatik destekler ve dönüşümlü nefesle burnu açabiliyordum ben. Somali'de odada tıkandığında burnum, yaslanıp secde yapıp secdede burun nefesi yapıp sağdan doldurup bekleyip soldan böyle hani taksit taksit çarptırarak havayı fınkırıp da soldan doldurup yaptığımda septumdaki eğriliklerin bile uzun sürede, çünkü direkt travma uyguluyorsun. Şey gibi, alivyonların hani deniz kenarını doldurup
şey yapması, ne denir? Kara oluşturması gibi. Hani nasıl Meryem Ana kıyıymış da Kuşadası oluşmuş gelen Menderes'ten akan şeylerle. Bunun gibi yani sen orada sürekli bir akım oluşturuyorsun. Hatta gastrocnemius'ta bacaktaki hareketlerle burnun açıldığını ben bizim KBB'ci Erol diye arkadaş var hastanede. Oğlum benim ne kadar doktor olsan da anne olunca Anne oluyorsun. bıt 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 anne oluyorsun yani doktor olmuyorsun. Gündüz biz çöp toplamaya çıktık oğlumla. Ormandaki en büyük hobilerimizden biridir. Birlikteyken yürüyüş yapar çöp toplarız. Poşetlerimizi aldık. Çöp toplarken bir anda böyle güzel yeşil orman, temiz havada bacaklarımızı böyle adım alarak gastrocnemius çalıştırıp yaptık. İrfan Beyciğim merhabalar. Ondan sonra burnundan çalıştık. Tabii illa burnuna takmış, tıkalı, gitmemiz lazım, beni bir götürmedin dedi diye Erol'a götürdüm. Erol dedim Allah aşkına bak beni dinlemiyor oğlum. Ondan sonra dinliyorsa bana kızacak şimdi beni anlatıyorsun diye. Ondan sonra ya dedi ne yaptıysanız dedi şahane olmuş. Ya zaten bugün biraz açık burnum falan demeye başladı benimkisi. Ondan sonra burnu açık olunca ameliyatlık bir şeylere gerek yok dedi. Ondan sonra ne yapıyorsan annenin yaptırttığı ona devam et dedi. Ya dedim bugün böyle böyle yaptık dedim. Dedi gastrocnemius yani alt ekstremite venöz venlerini hareket ettirdikçe dolaşımın artışı pompa gibi mukozaları geriletiyor. Muazzam bir şey. Bunu da işte Erol'dan öğrendim. Kaydedeceğim yayınını. Bahçede de hatta sırf o hareketleri göstererek canlı yayında çektim bu secdeyi ve burundan hani burnundaki mukozaların gerilemesi için aslında yani şu hareketi yapsalar Sevilay strese girip kaygı bozukluklarında tutunup şöyle oturup kalkıp gastrocnemius çalıştırsalar elma toplayarak böyle bacaklarıyla adım alsalar muazzam bir kendilerinde biyokimyasal değişiklik yapacaklar. Gösterdiğim canlı yayınım kayıtlı. Hı hı. Bir şey Evet. söylemek istedim de. Şimdi biz regresyon Buyur. hipnoterapileri yapıyoruz ya. Regresyon Evet. hipnoterapilerinin sonunda da derin derin nefesler al. Hani tabii gözü kapalı kişi alfa modunda oluyor o sırada, hipnoz Tabii. sırasında. Hatta TT'ye bile Derin derin geçmiş nefesler olabilir. al. Sana yetecek kadar, seni rahatlatacak kadar, sanki bir filmin sonlanmasını izlermiş gibi, bütün değerli bilgileri içselleştirirmiş gibi. O gerçekten ciddi anlamda bütünleştirmeyi sağlıyor. Bilinç ve bilinçaltı arasındaki uyumu da sağlıyor. Hani o Tabii, kadar tabii. değerli ki aslında. Çok değerli. Nefes Ya çok işte Teta'ya değerli. geçmekte de Teta Healing'de şimdi Teta beyin dalgası aslında şey gibi ben şöyle tanımlıyorum Teta beyin dalgasını. Hani restoran kapandı. Gittik. Müşteriler çekildi. Ne yapıyor? Çalışanlar sandalyeleri çeviriyor, süpürüyor. Bulaşıkları kaldırıyor. Yarının hazırlığını yapıyor. Aslında bedenimiz de teta dalgasında Evet. Rüya bugün gereksiz bir şeyler yemiş. Onları bir işte kanser hücresi oluşturmuş. Dur şu rüyanın kanserlerini yok edeyim. Oksidan moleküller yemiş gitmiş. İşte atıyorum bir sürü serbest radikal dolu kızartma yemiş bilmem ne. Bunları bir metabolize edeyim. Glutatyonla detoks yapayım. Karaciğer çalışıyor, böbrek çalışıyor, akciğer çalışıyor. Çevresel toksinleri almış bunları şey yapıyor. İşte teta dalgasında aslında şu rüyayı bir sağlıklılandırayım diyor. Ve biz o süreci tabii ki az yaşayınca, sirkadyen ritmi bozunca, kendi bedenimize hiç bakmayınca, nasıl nefes aldığımıza dikkat etmeyince bütün şiraze orada kopuyor herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani ben bunu çok geç fark ettim. Akciğeri kesip dikip molaya çıktığımızda kahveleri sen al Özgür, hadi ben sigaraları alıp sigara içilen yere geçiyorum diye söyleyen bir insandım. Hani şimdi neden tercih etmiyorum? Çünkü zararlı. Yani bunlar aslında hayattaki tercihlerimiz, yaşama bakışımız da böyle. Kendinize değer vermediğinizi düşünüyorsanız bunu nasıl düşünerek değiştirebilirim diyor.
Sevilay Hanım'dan profesyonel Şimdi yardım öncelikle alabilirsiniz o. ne olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Sorunu tespit ediyoruz, sonra da çözüm aşamasını kabul etmek, harekete geçmek, istemek. Biz teknik direktörüz. Yani yol sizin yolunuz, yolcu sizsiniz. Biz teknikleri Hı hı. biliyoruz. Yolcu yola çıkarsa tabii ki destek olabiliriz. Ama yolcunun yola çıkması gerekiyor. Otobüse Karar vermesi binmekte gerekiyor. dahil birçok şeyi yapmaktan korkuyormuş bir takipçimiz. Ne yapabilirim diye soruyor sana. Ya işte az önce konuştuklarımız gibi hepsi sonuç aslında. Hı hı. Yani bunların hepsinin altyapısında bir dengemizi bozan bir şeyler var. Mutlaka tetikleyici bir şeyler var. Tabii bazen biyolojik sebepler de olabiliyor ya da işte hormonal Ceyda'cığım. hastalıklarımız da bunlara sebep olabiliyor. Yani tiroidimiz çok önemli, böbrek üstü bezlerimiz çok önemli, işte kortizol, uyku çok önemli. Şu az önce dediğim gibi yani gece derin uyumazsak, dinlendirici uykudan kalkmazsak sağlıklı bir şey değil. Yani öncelikle bütün danışanlarımıza, hastalarımıza diyoruz ki öncelikle uykuyu bir düzene sokmamız lazım. Yani gece oturup sabah yatmak, günü uyuyarak geçirmek, bütün sistemi bozuyorsunuz. Yani istediğimiz kadar serotonin verelim, dopamin verelim, biz beyni düzeltelim ama siz alışkanlıklarınızı da düzene sokmanız ama önce fark etmeniz lazım. Neyi Hı hı. yanlış yaptığınızı. Çünkü kaygı bize gökten inmiyor ki ya da hüzün bize gökten inmiyor. Yani bir şeyler sebep oluyor. Bir şeylerin sonucunda biz o noktalara geliyoruz. Ağrı gibi. Ağrı birden mi oluyor? Ağrı bir yerlerden geliyor. Bir Tabii şeyler bozulduğu uykunun için bozulması ağrı da oluyor. ben mesela şu an şu emekliliğimin dilekçesini vermemle emekliye ayrılmamla birlikte en çok buna seviniyorum. Çünkü sirkadyen ritmimi tam düzene koyacağım diyorum. Erken yatıp işte erken kalkayım derken hani daha böyle gün ışığıyla kalkmak, daha verimli kullanmak isterken atıyorum gece icapçı oluyorum. Sabaha kadar tomografi geliyor. Serik'ten, Burdur'dan, işte Alanya'dan tomografilere bak, hastaları yönlendir, yerine göre git ameliyat yap. Nasıl sirkadyen ritim oturacak? O yüzden şimdi mesela dün erkenden yattım, bugün biraz geç kalktım ama hani bedenimin uyku açığını tamamlayıp daha vakitlice yatıp saat işte en geç 11'de yatıp sabahta 5.30-6 gibi kalkıp e, daha nasıl diyeyim bana verilen nimetten verimli olarak yararlanmayı kendi melatoninime sahip çıkmayı planlıyorum. Yani ana hedefim bu aslında. Önümdeki en önemli hedef bu şu an. Kesinlikle artık kendine yatırım yapma zamanı gelmiş herhalde, değil mi? Evet. Şimdi dili nereye koyacağız diye sormuşlar. Dili birkaç post paylaşmıştım ama dilin ucu şu dişin arkasına yani üst tavana oturduğunda biraz sonra bununla ilgili Yağmur'un bir postu vardı ya da Mehmet Bey'in bir postu vardı. Onu da tekrar gösteririm. Dilin üst damağa oturtmak, doğru olarak oturtmak burun nefesini daha verimli almayı destekliyor. Bunu söyledim. Demek dışarıda yemek yiyememek gibi takıntılarda ne yapılabilir? Aşırı stres, kaygı nasıl yenilebilir diye sormuşlar. Ya tabii Yine bunlar dediğimiz gibi hep genel söyledim. bilgiler. Hı Kişiye hı. özel değerlendirmek gerekiyor. Hani sebepleri. Çünkü bunlar sonuç. Herkesin sonucunun sebebi farklı. Tamam sonuçlar hep aynı gibi görünüyor ama sebep farklı. Hı hı. Yani örneğin bir kedi Ve fobisinin ama sebebi A kişisinde başka, B kişisinde başka. nefes çalışmaya başlayarak fonksiyonel yemeğin daha iyi aslında diyor. Evet, dışarıda yemeğin daha iyi aslında, gerçekten çok doğru bir yaklaşım. Sigara eşittir zehir videomu izleyin. Profesyonel yardım alabileceğiniz kişilerle bağlantıyı Sevilay Hanım zaten size sağlayacaktır. Elleri çok yıkama, takıntılar gibi, onlarda da dediğimiz gibi yapılabilecek bipolar bozukluk içinde
Yani alttaki yatan aslında nedenler. hepimizin bir takım sorunları var. Yani sorunu olmaması için bir insanın insan olmaması lazım zaten. Yani insansa bütün bunları yaşıyoruz. Ay, Fakat zamanında çözmek de gerekiyor. Uzattıkça işin ucu kaçabiliyor. hı hı. Yani O yüzden evet. evet. Yani genel bilgilerle hareket etmemek gerekiyor birazcık. Çünkü hepimiz Hı hı, özeliz. Gerçekten çok özel. Bütün insanlar özeldir. Bütün insanlar değerlidir. Ona hı göre hı. hareket etmemiz gerekiyor ama işte en büyük sorunlarımızdan